Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli çalışacağız. Şöyle göstereyim. Daha evvel bunun farklı bir versiyonunu çalışmıştık. Sadece şu burgu kısımları vardı. Ee, Bu seferkinde ara modeller var ayrıyetten. Ben sizler için şöyle bir parça çalıştım. Modelimizin ön yüzü bu şekilde görünüyor. Arka yüzümüzde böyle düz örgü burgu gibi görünüyor arkadan. Modelimizin ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Evet, dilerseniz yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Ben şöyle şişime 24 tane ilmek attım. 2 model üstünden göstereceğim. Arka yüzden bir sıra düz örgü ördüm. Ön yüzde bu şekilde ters görünsün, hazırlık olsun diye lastik çalışmayacağım çünkü. 24 ilmek hazır şişimde ve şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçelim beraber. Kenar ilmeğini örerek başlıyoruz. Ara modeli uygulayacağız. Önce arkadaki ikinci ilmeği örüyorum. Önce arkadaki ilmek örüyoruz. Sonra öndeki ilk ilmeği, şimdi arkadan ters örgü örerek geldiğim için ilmeği tutamıyorum. Evet. Ve şişten çıkartıyorum ilmekleri. Önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmek. Sonra iki tane ters, bir tane düz, iki ters, bir tane düz ve tekrar iki tane ters. Kenar ilmeği hariç 2 4 6 8 10 ilmek üstüne kuruluyor model. Şimdi tekrar ara modeli uygulayacağız. Birinci değil, ikinci ilmek arka taraftan önce ona batıyorum, düz örgü olarak örüyorum. İlmeklerim şişte. Sonra öndeki ilmeği düz örgü olarak örüyoruz ve ilmekleri şişten çıkartıyoruz. Devamında iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz ve tekrar iki tane ters. İkinci kez modeli kurmuş olduk 10 ilmek üstüne ve son olarak yine ara örneği yapacağız. Kenara önce ikinci ilmeği düz olarak örüyorum, sonra öndeki ilmeği düz örgü olarak örüyorum ve ilmeklerimi şişten çıkartıyorum ve kenar ilmeğimiz. İlk sıramızı kurmuş olduk. Arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi iki tane düz tersim var. İki tane ters, iki tane düz, bir ters, iki düz. İlmekleri nasıl görüyorsak o şekliyle örüyoruz. Arka yüzü hep böyle. İlmekler nasıl geliyorsa o şekilde örülüyor. Evet, ikinci sıramız arka yüzdeyiz. Toplamda 10 sıradan oluşuyor model. Şu anda ikinci sırası arka yüzdeyiz. Evet, üçüncü sıra ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğini ördüm. Ara örneğimizi yapacağız. Önce arkadaki ilmeğe battım ve ördüm. Sonra öndeki ilmeği düz örgü olarak örüyorum ve ilmekleri şişten çıkarıyorum.
2 ters, bir düz, 2 tane ters, bir düz, tekrar 2 ters, bir modelimi örmüş oldum. Ara örneğe geldim. Önce arkadaki ikinci ilmeği örüyorum düz örgü olarak. Sonra öndekini düz örgü örüp şişten çıkartıyorum. Aradaki ilmeklerimi nasıl görüyorsam yine o şekilde örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters ve ikinci kez 10 ilmeğimizi ördük. Şimdi kenardaki son ara örneği yapacağız. Önce arkadaki ilmeği örüyorum. Sonra öndekini ve şişten çıkartıyorum. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğiz. 8 sıra olacak toplamda. 8 sıra olana kadar öreceğiz. Ondan sonra burgularımızı yapacağız. Ben şimdi 8 sıramı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. 8 sıramı ben ördüm şöyle. Ara modellerimiz ve ters düz ilmeklerimiz ortaya çıktı. Şimdi 8 sıra ördükten sonra 9. sırada burguyu yapıyoruz. Şimdi önce kenar ilmeğimi örüyorum. Ara modelimi örüyorum. Önce arkadaki ilmeği, sonra öndekini ve şişten çıkartıyoruz. Baştaki tersi öreceğiz. Önce şu iç bir ters bir düz bir ters ilmek ve bu taraftaki üçlü ilmeği yerlerini değiştireceğiz. Yani şu kenardaki tersler kalacak ve ortadaki şu 6 ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Onun için önce bir tane tersimizi örüyoruz. Soldan sağa doğru burgu yapacağız. O yüzden önce ikinci üçlü ilmek grubunu ön taraftan şöyle sağ şişime takıyorum. Sonra yavaş yavaş ilmeklerimi çıkartıyorum. Sol şişimle tekrar arka taraftan ilmekleri şişe takıyorum. Ve sağ şişimdeki ilmekleri de şişe aktarıyorum. Ve şu şekilde yerlerini değiştirmiş olduk. Şimdi ilk ilmeği ters örüyoruz. İkincisi bakın düz olan ilmek. Düzümüzü örüyoruz. 2 tane ters. Yine bakın düz ilmek geliyor aradan. Şu şekilde odaklama sorunumuz var. Düzümüzü ördük. Sonda 2 tane ara modelden önce ters kalıyor. Tersleri örüyoruz. Ara modelimizi yapıyoruz. Önce arkadaki ilmeği örüyorum. Sonra öndekini düz örgü olarak ördüm ve şişten çıkarttım. Şimdi yine bir tane ters örüyorum. İlk üçlüyü bırakıyoruz. İkinci üçlü ilmekleri sağ şişime taktım. Şişimden ilmekleri çıkartıyorum. Arka taraftan sol şişimle önce 3 ilmeği alıyorum. Burgumuzu yapıyoruz. Ve sağ şişteki 3 ilmeği tekrar sol şişime aktarıyorum. Bir tersimizi örmüştük. İkinci tersimi örüyorum. Düz ilmeğim geldi. Bir tane düz. 2 tane ters. Bir tane düz. Bir ters. İkinci ters. Ve 2 burgumuzu da şu şekilde yapmış olduk. Kenar modelini de hemen örüyorum. Önce ikinci ilmeği düz örgü şeklinde örüyoruz. Sonra ikinci ilmeği düz olarak örüyorum.
ve şişten çıkartıyorum. Arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz. Evet. 10. sıra arka yüzden de ördük ve bitirdik. Dediğim gibi 10 sırada bir model kurulumu bitmiş oluyor. Şimdi ilk modeli kurduk. Şimdi 8 sıra olana kadar öreceğiz. Tekrar burgumuzu yapacağız. 8 sırayı da nasıl sayabileceğinizi göstereyim. Bakın şimdi burguyu yaptığımız sırada şurada uzun yatay bir ilmek oluşuyor. Şöyle. Bakın. Burguyu yaptığımız sırada bakın şurada yatay düz bir ilmek oluşuyor. Şöyle bakın, onu gerdirdiğinizde ilk düz ilmek, ikinci düz ilmek, iki sırasını ördük bile. Veyahut şu düz yatay ilmeğin üstündeki terslerden sayabilirsiniz. 1 2 sıra örmüşüz. Hatta şöyle büyük olanını da göstereyim. Bakın şu burguların yanında, şuralarda burguyu yaptığımız sırada yatay uzun uzun ilmekler oluşuyor. Dilerseniz şu düzlerden sayarak gidebilirsiniz veyahut ters örgülerden sayabilirsiniz. Şöyle şuradaki terslerden 3 4 5 6 7 ve 8 ya da hemen bakın yatay ilmeğin yanında ilk düz ilmek 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sırayı bu şekilde sayabilirsiniz. Bunda şimdi ilk 2 sırası 2 tane düzümüz görünüyor. Bakın yatay ilmeğin hemen yanında. 6 sıra daha tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Ondan sonra ikinci kez burguyu yapacağız. Modelin yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.